Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bu sefer sizlerle beraber yine iki renkli harika bir yelek çalışacağız. Yeleğimiz karnabahar modeli. Tek renkte çalışabilirsiniz, iki renkte. Bu modelde fark etmiyor. Ana rengim koyu mor, ara rengim böyle çok açık bir pembe, toz pembe. Yani nasıl söyleyeyim, somon rengi ve toz pembe arasında bir renk, açık renkli bir renk diyelim. Ana rengim Nakolit Baby 100 gramı 250 metre. Ara rengimde Lamia Baby Boom antipilik 100 gramı 250 metre. Nako ipimde antipilik. İkisi de aynı eşdeğerde. Şöyle dokusuna da baktığım zaman arkadaşlar eşdeğerde olmasa zaten ikisini bir yeleğe kullanmam. Şimdi ara rengimi şöyle kenara alıyorum. Ana renk diyecektim. Ana rengimi de alıyorum. Ve şişime yeleğim için 74 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşayı oluşturdum. Arka yüzünü döndürüyorum. Şişimde 3 numaralı misinalı bir şiş. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden de haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Ön yüzden 3 diş haroşa oluşturdum ve arka yüzden de aynı şekilde 3 diş haroşa oluşturacağım. 1 2 3. Şu sıra başlamış olduğum sıra. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Ben ters olarak çalışıyorum haroşayı. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde çalışırsınız. Nereye kadar bu şekilde devam ediyorum? Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğim kalana kadar. 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yeri çalışacağım. Ters ilmeklerle ördüm geldim. Örgümün arka yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Bakın şimdi 7 ilmeğimin 1 2 3 ilmeğini ördüm. Bir doladım. Bakın artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. İlk ilik yerimi açtım. Son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bakın ipimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ajur ilmeğimle beraber. Buradaki ajur ilmeğim ilik yeri. 3 6 7. Robada artırma işlemine başlıyoruz. Bu robada hemen haroşadan sonra kol ve beden ilmekleri değil, bütün olarak artırma çalışıyoruz. Bakın bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir dolayıp 2 ilmek düz örerek sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar geliyorum. Sizinle beraber örüyorum. Bakın bu arayı biraz hızlı geçiyorum çünkü farklı bir teknik yok anlatabileceğim. Sadece bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Nereye kadar geldim? 3 6 9 ilmeğim var. Bir doladım. 2 ilmek daha düz ördüm. Bir doladım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum.
Sıra başında 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm, doladım. Sıra sonunda da en son olarak dolayıp 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu şekilde kaç tane ajur çalışmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ajur çalışmışım. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşalarım ters. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber bütün ilmeklerim ters. Bakın ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum. Haroşadan sonra robamızın modelinde ikinci sırayı oluşturuyorum bu şekilde. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örerek bu şekilde 8 sırayı oluşturdum. Bakın şöyle sayabiliriz. Şöyle arka yüzden bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şişteki ilmeğim 8. Ve örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar bu 7 ilmek ön pat ilmek de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünden haroşa ilmeklerle, arka yüzünden de yine haroşa ilmeklerle, ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Çalışacağım bu şekilde örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa oluşturacağım. Şu şöyle bak. 1 2. 2 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. 2 sıra haroşa oluşturdum, geldim örgümün ön yüzünden. Tekrar ajurlarla robada artırma işlemi yapacağız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra buradaki gibi hemen bir doluyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 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 2 ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar? Diğer yakada şöyle 4 ya da 5 ilmek kalana kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimden başka. Ön pat ilmeğimin önünde 4 ya da 5 ilmek kalana kadar bir dolayıp 2 düz ilmek örmeye devam ediyorum. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde 4 ya da 5 ilmek kalana kadar öreyim dedim. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğim. Burada 5 ilmeğim var. 2 ilmek düz ördüm ya. Bir doladım. 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada 3 ilmek kaldı. İlmek dengelenmesi için burada ne yapıyorum? Şu 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Burada sıra sonunda da 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa örüyorum.
Sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Robamızın ikinci artırımında, yani ikinci modelinde 2 sırayı tamamlamış oluyorum. Ters ilmeklerle örerek sıra sonuna geldim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İlk modeldeki gibi devam ediyorum. Bakın 2 sıraya tamamladım düz olarak. Bu şekilde yine 8 sıraya tamamlıyorum. Daha sonra 2 sıra haroşa sırası örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. 7 ilmek haroşa ilmeklerim hariç. Arka yüzünden de ters ilmeklerle örerek 8 sıraya tamam edip geliyorum. Sonra 2 sırada haroşamı örüyorum. Daha sonra 3. artırma işlemini beraber çalışalım. 8 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak, tabii ki artırdığım ajur sıramla beraber 2 sırada haroşa ördüm. 3. sefer artırma işlemi çalışacağız robada. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu her iki ajur artırmadakinin tekrarı. Bakın bir doladım. 2 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeklerim. Sıra sonunda yine 4 ya da 5 ilmek kalana kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin hemen önünde 4 ilmek kalana kadar artırma işlemi yaptım, geldim. Burada 2 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmek düz ördüm, bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Bakın burada 2 ilmekle bitmişti. Yalnız burada 3 ilmekte 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Yine 2 ilmekle bitirdim. Bu sefer 2 ilmeğimiz tam denk geldi. Bir doladım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Bu sefer de arkadaşlar 8 sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak. İlk yerimizi kaç sırada bir açıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir sıra daha öreceğim. Örgümün ön yüzünde 14 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken bir ilik yeri açacağım. 8 sıraya tamamlayıp geliyorum. Daha sonra kol ve beden ayrımını çalışmak için haroşa çalışmasına geçeceğiz. 8 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak 7 ilmekli ön pat haroşa ilmeğimi ördüm. Sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle devam edeceğim. Haroşa ilmeklerimi tekrar ediyorum. Ben ters olarak oluşturuyorum, biliyorsunuz. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 diş haroşayı oluşturup geliyorum.
Dördüncü diş haroşada beden ve kol ayrımlarını yapacağım ve kol ilmeklerini kapatacağım. Örgünün hem ön yüzünden hem de arka yüzünden 3 diş haroşa oluşturup geleyim. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşayı oluşturdum. Geldim. Beden ve kol ilmeklerini de saydım, ayırdım. Toplamda benim elimde 219 ilmeğim var arkadaşlar. 74 ilmekle başladım. 3 sefer artırma yaptım bu şekilde ve 219 ilmek elde ettim. Bir ön yaka 34 ilmek, kol 46 ilmek, yeleğimin arka sırt bedeni 59 ilmek, diğer kol 46 ilmek ve diğer ön yaka 34 ilmek. Ve örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ön pat ilmeğimle beraber haroşa ilmeklerime devam ediyorum. Gri ayraca kadar bu şekilde ayraçlarla işaretledim. Ve yeleğimin ön yakasını haroşalarla ördüm. Gri ayraca geldim. Ayracımı alıyorum kenara. Kol ilmeklerimi kapatacağım. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle çalışıyorum. Yine bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Kol ilmeklerimi yalnız ilmekleri kapatırken ne gevşek ne de sıkı. Örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda ilmeklerimizi kapatmaya dikkat edelim. Ben ters ilmeklerle kapatıyorum. Burada bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyorum. Şimdi bu şekilde şu diğer mavi ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Mavi ayraca kadar geldim. Kol ilmeklerini kapattım. Bu bir ilmek kol ilmeğine ait, bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu iki ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım. Kol ilmeklerini tamamen kapattım. Bakın bu şekilde. Örgümün şöyle arka yüzünü döndürüyorum. Kol altında ilmek artıracağım. Şöyle bakın şu şekilde olacak. 4 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 4 ilmek artırdım. Bakın bu ilmekleri kapattığım yerde bir ip uzantısı, bu ip uzantısını şu şekilde alıyorum. 2 ilmek gibi. Bunlar ip uzantısı, bu 2 ilmeğin. Bir ilmeğim de yeleğimin ön yakadan. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Kol altındaki bu 4 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir ilmeğimi ipimi öne aldım. Bu 4 ilmeği ters olarak örüyorum.
4 ilmeğimi ters ördüm ve sonra yeleğin arka sırt bölümünde ters ilmeklerle devam ediyorum. Bu arada roba yükseklik ölçüsünü bir alalım. 12 santim roba yükseklik ölçüm. Şimdi bu kolu kapattım, döndüm 4 ilmek artırdım, döndüm o 4 ilmeği ters ilmeklerle ördüm. Nereye kadar geliyorum? Tekrar yeleğin arka sırt bölümünden bu mavi ayraca kadar, yani kol ilmeklerime kadar. Sonra kol ilmeklerimi kapatıyorum. Dönüyorum 4 ilmek artırıyorum. Dönüyorum tekrar o 4 ilmeği ters olarak örüyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. İpimin rengi ışıktan biraz farklı çıkıyor arkadaşlar. Koyu mor ama biraz daha böyle değişik bir tonda. İşte ışık farkı biraz iplerin rengini bazen farklı gösterebiliyor. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışacağım. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakın arkadaşlar. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Yalnız örgümün arka yüzünü döndürmeden ilmek sayılarımı hemen sizlere vereyim. Toplamda elimde 219 ilmeğim vardı. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra kapattım kol ilmeklerini. Elimde 127 ilmeğim kaldı. 4 ilmek bir kol altında artırdım. 4 ilmek bir kol altında. 127 artı 8 135 ilmek şu anda elimde var. 135 ilmek elde ettim. Ve örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Haroşa ilmeklerim de ters olduğu için arkadaşlar örgümün arka yüzünden bu sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim ve ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra diğer rengi alıyorum. Açık olan rengi ve örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyorum. İpimi sabitliyorum. Şöyle bakın. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar açık renk ipimle düz ilmeklerle örüp geleyim. Orada zemin renk ipim, yeleğin zemin rengi olan koyu mor ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Ön pat için. Yani bir tane bu yakada koyu mor olacak uç, bir de diğer yakada. Düz ilmeklerle ördüm geldim açık renk ipimle 3 6 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar ve bu ipimden biraz şöyle sardım. 7 ilmek ön pat ilmeğim için koyu mor ipi buraya sabitliyorum. İpimi sabitledim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum, ön pat ilmeğimi. Burada şöyle ipi bir kilitliyorum, bakın. Mor ipim üstten altta, açık renkli olan ipim alttan üste geçti ve örgümün arka yüzünden açık renkli ipimde de ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar devam ediyorum? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğine kadar burada yine ip kilitleme sistemini çalışacağız. Sıra sonuna geldim. Burada ip kilitleme sistemini yapalım. Bakın, açık renk ipim şöyle üstten alta, koyu renk ipim de alttan üste geldi. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine ipimi kilitliyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Örgümün ön yüzünden açık renk iple düz ördüm. Arka yüzünden de ters ördüm. Geldim. Bu sıra modelimizin 3. sırası. Video başında da söylediğim gibi karnabahar model çalışıyoruz. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bakın, bu birinci artırmam. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir düz ilmek ördüm. İkinci doladım. Bir düz ilmek ördüm. Üçüncüyü doladım. Bir düz ilmek ördüm. Dördüncüyü doladım. Bir düz ilmek ördüm. Beşinci doladım. Bir düz ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra başında 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alacağım. Sıra sonunda da aynı şekilde 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmekle çalışacağım. Bir doladım. Bakın, 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldıktan sonra artırdım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci doladım. Bir ilmek düz ördüm. Üçüncüyü doladım. Bir ilmek düz ördüm. Dördüncü doladım. Bir ilmek düz. Beşinciyi doladım. Bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım. Bir ilmek düz. Üçüncü doladım. Bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım. Bir ilmek düz. Beşinci doladım. Bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir model daha hemen şöyle anlatayım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım. Bir ilmek düz. Üçüncü doladım. Bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım. Bir ilmek düz. Beşinci doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sefer doladım. Evet. Altıncıyı doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. 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 Burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sefer doladım. 5 sefer birer ilmek düz ilmeğimi ördüm. 6.'da 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Sıra sonundaki şu son bir modele kadar beraber çalışalım. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Teknik aynı. Sıra sonundaki son bir modeli de tekrar anlatacağım.
Burada anlatabileceğim bir şey olmadığı için arkadaşlar hep kelime tekrarı olacak. O yüzden ben örerek devam ediyorum. Sıra sonundaki son modele geldim. Bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sefer doladım. 5 sefer birer ilmek düz ilmeğimi ördüm. 6. seferde 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bakın bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım, bir ilmek düz. Üçüncü doladım, bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım, bir ilmek düz ördüm. Beşinci doladım, bir ilmek düz ördüm. Altıncıyı doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. İpimi kilitliyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şöyle ipimi bakın kilitledim ve arkaya aldım. Bu sıra yeleğimin model kısmı örgümün arka yüzünden tamamen düz ilmeklerle ilerleyecek. Bakın ben düz ilmeklerle örüyorum. Gelişine göre siz de düz ilmeklere nasıl alışıksanız o şekilde örün. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle örüyorum. Sıra sonunda da ip kilitleme sistemi çalışarak 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden yeleğimin model kısmını düz ilmeklerle ördüm. Haroşa kısımlarında haroşa ördüm. 7'şer ilmek ön pat ilmeklerimi ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dediğim gibi ilk modeli 4 sırayla çalıştım. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şöyle bakın ipimi şu şekilde alıyorum. Bu sıra düz. Bakın şöyle aradan aldım. Şu şekilde kilitlersem burada çirkin bir görüntü olacak. Açık renk ip. Şöyle bakın. Aradan aldım ve bu şekilde kilitledim. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Daha sonra şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. İpimi de şöyle yukarı alıyorum. Bakın açık renk ipimi bu şekilde kilitledim. Şöyle. Bakın. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm koyu renk ipimle. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Burada ilmekleri artırdık, burada eksiltiyoruz. Tekrar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Bir sefer daha 9 ilmek düz örelim. Şöyle sayıyorum. Bakın bu ilmekten başka 2, 4, 6, 8, 9 ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Sıra sonundaki son modele kadar gelelim. Son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm ve 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra başında ve sıra sonunda 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Burada ipimi kilitliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Burada yine ipimi kilitliyorum. Ters ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelde 2 sıra çalıştık. 3. sıradayız. İpimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu ipimi yine şöyle kilitliyorum. Burada şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra düz ilmekle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Sıra başında 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz alıyorum. Daha sonra 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 7 ilmek düz ördükten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ilmeğimi örüyorum ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Sıra sonundaki son modele kadar bu şekilde örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden ikinci modelde 3 sıra çalıştım. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden ipimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra örgünün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerim de ters olduğu için. Ve ikinci modelde 4 sırayı çalışmış oluyorum. Sıra sonuna geldim. Modelden 4 sırayı çalıştım ikinci modelden. Ve örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelde 5. sıradayım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Şu ipimi de şöyle yukarı alıyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. 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 Bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 sefer doladım. 5 sefer düz ördüm. 6. seferi doladım.
3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım ya, bir doladım, bir düz ilmek. İkinciyi doladım, bir düz ilmek ördüm. Üçüncü doladım, bir düz ilmek ördüm. Dördüncü doladım, bir düz ilmek ördüm. Beşinciyi doladım, bir düz ilmek ördüm. Altıncıyı doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. İlk modelde nasıl çalıştıysam bu sırayı ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonundaki son modele kadar örüp geliyorum. Sıra sonundaki son modele kadar ördüm. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek almıştım. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım, bir ilmek düz. Üçüncü doladım, bir ilmek düz. Dördüncüyü doladım, bir ilmek düz. Beşinci doladım, bir ilmek düz. Altıncıyı doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İkinci modelde 5 sırayı tamamladım. İkinci modelde 6. sıradayım ve örgümün arka yüzündeyim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ters olarak haroşa ilmeklerimi ben ters alıyorum. Sonra şöyle ipimi kilitliyorum. Bakın bu ipi arkaya aldım. Bu sıra yeleğin model kısmı örgünün arka yüzünden düz ilmeklerle. Yani modelin 6. sırasında örgünün arka yüzünden düz ilmeklerle ilerliyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de örüyorum, geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden model kısımlarını düz ilmek ördüm. Haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Açık renkli ipimi elime alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum haroşa ilmeğimin hemen böyle önünden. Sonra düz ilmeklerimi sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Bir modeli bitirdim. İkinci modelde ilk sırasında nasıl çalıştıysam burada da 2 modeli bitirdim. Üçüncü modelin ilk sırasında aynı şekilde çalışıyorum. Şimdi şöyle şu ipimin katını almışım. Bunu hemen düzeltiyorum. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 düz ilmeğimi ördüm ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Sıra sonunda da 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzüne sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Üçüncü modelde 2 sırayı tamamlamış oluyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka tarafından üçüncü modelde 2 sırayı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. Bu şekilde devam edecek. Hep işlem tekrarı. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını beraber çalışırız. İlk model açık renk, daha sonraki yeleğin zemin rengi koyu mor renk, daha sonra tekrar açık renk, toz pembe dediğim bir renk. Bu şekilde
Model dönüşüm olarak gidiyor. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüyorum. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını da beraber örüyoruz. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim yeleğimi. Işık yansımasından dolayı renk biraz farklı çıkabiliyor arkadaşlar. Haliyle gündüz ve gece çekimi yapıyorum. Yeleğimin rengi harika bir koyu mor. Kaç model çalıştık? 2, 4, 6, 8, 10, 12 model çalıştım. 3 ilik yeri açtım. 4. ilik yerinde 14 haroşa sırasından sonra açacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haroşa sırası oluşmuş. Şimdi son modeli çalıştım. Bu modelde ilmek artışı oluyor biliyorsunuz. İlmekleri tekrar yeleğimizin ana ilmeğine getirebilmek için örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum ve modeldeki eksiltme işlemimi yapıyorum. 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm, ön pat ilmeğimi. Burada bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 9 ilmek düz, 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeği alıyorum. Sıra sonunda da 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum ve 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi örüyorum. Örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters öreceğim ama örgünün arka yüzünden de eksiltme işlemi yapacağım. İlmek sayılarını dengelemek için. Sıra sonuna geldim örgümün ön yüzünden. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafından da eksiltme işlemi yapacağımı söylemiştim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle eksiltiyorum. Ve 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ilmeğimle ördüm. Yine 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alarak eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimde son ilik yerimi açıyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka tarafından da tüm ilmeklerimi ters ördüm ve eksiltme işlemimi de yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Etek ucu haroşasına geçiyoruz. Son ilik yerimi de açtım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örgüyle oluşturuyorum biliyorsunuz. Model bitiminden hemen sonra haroşaya geçmedim. Niye geçmedim? Biraz önce de ifade ettiğim gibi ilmek sayılarımı dengelemek için.
Şimdi bu şekilde haroşa sırası örüyorum. Sıra sonuna kadar. Daha sonra örgümün arka yüzünden de sıra başında sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturup geliyorum. Ya da 4 sıra diyelim. Evet, 4 sıra haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşa oluşturdum. Bakın 1, 2, 3, 4. Ve örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi kapatıyorum. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniği. Tekrar iki ilmeğin içerisinden bir ilmek ve tekrar iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi kapatıyorum. İlmekleri kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda ilmek kapatalım. Ne çok sıkalım ne de çok gevşetelim. Ben bu şekilde ilmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim 5 adet düğme diktim. İp rengime uygun da bir düğme diktim. Dilerseniz beraber yeleğimizin genişlik ölçüsünü ve boy ölçüsünü alalım. Beden genişlik ölçümüz 28 santim. Hemen boy ölçümüzü de alalım. Şöyle omuzdan etek ucuna alıyorum. Basen üstü 37 santim. Yakadan da alalım enseden. 35 santimde enseden etek ucu yani basen üstü. Yeleğim 1-1,5 yaş için uygun oldu. Bu yeleği çocuğumuz 1 yaşından 2 yaşına kadar giyer arkadaşlar. Yeleğimin ön yakası bu şekilde. Hemen şöyle arka bedene de bakalım. Evet, arka beden de böyle. Ben bu yeleği iki renkten ördüm. Sizler dilerseniz tek renk de örebilirsiniz. Dilerseniz elinizdeki kalan küçük ipleri değerlendirmek adına renk renk de örebilirsiniz. Zemin rengi tek ipten, aradaki şu tek modelleri de benim açık pembe ördüğüm yerleri de her modele bir renk örerek elinizdeki ipi değerlendirebilirsiniz. Ne kadar ip gitti? Yeleğime ana renkten, zemin rengi koyu mordan son modelin şu son sırasında ipi bağladım. Bir ip gitti. İkinci ipten çok az ördüm. Bu kadar. Ara renkten, açık pembeden de yarım ip gitti arkadaşlar. Her iki ipten de elinizde birer tane bulunsun. İkinci ipimde bakın bu şekilde çok az gitti ikinci ipimden. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler de benimle beraber örersiniz. Kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu tüm olarak aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki içeriklerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, saygıyla kalın.